Merhaba, bugün güç elektroniğinin temel taşlarından birini mercek altına alıyoruz. Tristör. Ama sadece ne olduğunu değil, doğru akım ve alternatif akım devrelerinde nasıl tamamen farklı karakterlere büründüğünü, adeta iki farklı bileşen gibi davrandığını göreceğiz. İşe temel bir soruyla başlayalım. Çok ama çok yüksek miktarda elektrik gücünü kontrol etmekten bahsediyoruz. Bu basit bir düğmeye basmak gibi değil. Bunun için gerçekten özel, akıllı bir bileşene ihtiyacınız var. Peki, bugünkü yolculuğumuzda neler var? Önce güç kontrolündeki temel bir problemden bahsedeceğiz. Sonra sahneye tristör çıkacak. Ardından en can alıcı kısım geliyor. DC ve AC'de nasıl çalıştığını karşılaştıracağız. Onu kapatmanın yollarını öğrenecek ve son olarak da bu teknolojinin dünyamızı nasıl çalıştırdığına bakacağız. Pekala, hadi konuya girelim. Tristörün neden bu kadar devrimsel bir bileşen olduğunu anlamak için gelin önce daha tanıdık bir elemana, transistöre bakalım. Şimdi standart bir transistör harika bir anahtardır, evet. Ama yüksek güç gerektiren işlerde ciddi bir handikapı var. İletimde yani açık kalabilmesi için beyz ucuna sürekli bir akım vermeniz gerekir. Bu da ne demek? Sürekli bir enerji tüketimi ve ısı olarak ortaya çıkan devasa bir güç kaybı demek. Düşünsenize megawattlarca gücü kontrol ederken bu kabul edilemez bir verimsizlik. Neyse ki 1950'lerde mühendisler tam da bu soruna kafa yoruyordu ve ortaya harika bir çözüm çıktı. Tristör. Aslında tam adı silikon kontrollü doğrultucu, yani SCR. Yapısına baktığımızda P, N, P, N şeklinde 4 ayrı yarı iletken katmanından oluştuğunu görüyoruz. Ve işte bu 4 katmanlı yapı ona o meşhur, o eşsiz özelliklerini veriyor. İşte tristörün süper gücü tam olarak bu, kilitlenme. Transistördeki gibi sürekli bir akıma falan ihtiyacınız yok. Gate ucuna küçücük, anlık bir darbe veriyorsunuz, o kadar. Tristör açılıyor ve siz gate sinyalini kesseniz bile açık kalmaya devam ediyor. Yani sürekli akım ve güç kaybı sorununu kökünden çözüyor. Peki bu kilitlenme nasıl oluyor? Bunu anlamanın en kolay yolu 4 katmanlı yapıyı birbirinin elini sımsıkı tutan iki transistör gibi düşünmek. Birini tetiklediğiniz an o hemen diğerini tetikliyor. Diğeri de dönüp ilkini tetiklemeye devam ediyor. Böylece birbirini sürekli çalıştıran, kendi kendine yeten bir döngü başlıyor. İşte kilitlenme dediğimiz şey tam olarak bu. Gelelim bu anlatımın en can alıcı noktasına. Bu tek bileşenin elektriğin iki farklı yüzünde yani DC ve AC'de nasıl bambaşka karakterlere büründüğüne. Doğru akım, yani DC devresinde tristör, kilitli tek yönlü bir kapı gibidir. Gate darbesiyle, yani anahtarla kapıyı bir kere açtınız mı o kapı açık kalır. Anahtarı geri çekseniz bile kapanmaz. Akım sürekli akmaya devam eder. Kapatmanın tek bir yolu var, içinden geçen akımı, tutma akımı dediğimiz o sihirli eşiğin altına düşürmeniz lazım. AC devrede ise işler adeta sihirli bir hal alıyor. Biliyorsunuz alternatif akım sürekli yön değiştirir ve her döngüde mutlaka sıfır noktasından geçer. İşte tam o sıfır geçişi anında tristör içindeki akım da kesildiği için otomatik olarak kapanır ve kendini sıfırlar. Düşünsenize, saniyede 50 kere kendi kendine kapanıp yeniden tetiklenmeye hazır hale gelen bir anahtar. İşte buna doğal komütasyon diyoruz. Özetle en kritik nokta şu: DC'de tristör bir kere açtığınızda geri dönüşü olmayan kalıcı bir anahtar gibi. AC'de ise her döngüde kendini sıfırlayan, akıllı, ayarlanabilir bir vana gibi davranıyor. İşte bu sayede tristörü ne zaman tetikleyeceğimizi ayarlayarak yüke giden gücü milimetrik bir hassasiyetle kontrol edebiliyoruz. Güç elektroniğinin temelinde yatan faz kontrolü mantığı da tam olarak budur. Peki, bu anlattıklarımız aklımıza çok önemli bir soru getiriyor, değil mi? Eğer tristör DC devrede bir kere açıldıktan sonra kilitleniyorsa, peki biz bu kapıyı nasıl kapatacağız? İşte bu işleme zorlamalı komütasyon diyoruz. Yani tristörü tabiri caizse kapanmaya zorluyoruz. Bunun için birkaç akıllıca yöntem var. Mesela devreye seri bir anahtar koyup anlık olarak akımı kesersiniz. Ya da tristöre paralel bir anahtar bağlayıp akıma daha kolay bir yol sunarsınız. Akım da oradan akınca tristör kapanır. Bir diğer popüler yöntem de şarjlı bir kapasitörle ona anlık bir ters gerilim uygulamak ve onu iletimden çıkmaya zorlamaktır. Tüm bu teknik detaylar güzel ama asıl soru şu: bu bileşen bizim ne işimize yarıyor? İşte burası tristörün modern dünyamızı nasıl şekillendirdiğini gördüğümüz yer.
Kıtalar arası elektrik taşıyan devasa yüksek gerilim doğru akım yani HVDC hatlarından sanayideki motorların hızını kontrol eden sürücülere, hatta evimizdeki o ışığın parlaklığını ayarlayan basit dimmirlere kadar tristörler güç elektroniğinin görünmez ama en çalışkan kahramanlarıdır. Aslında şu söz her şeyi çok güzel özetliyor. Tristörler modern teknolojinin temel taşlarından biridir ve güç elektroniği alanında vazgeçilmez bir yere sahiptir. Gerçekten de devasa miktarda gücü bu kadar verimli kontrol etme yeteneği bugünkü altyapımızın var olmasını sağlayan temel unsurlardan biri. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan cebimize ne koymalıyız? Şunu unutmayın, tristör bulunduğu ortama göre karakter değiştiren tam bir bukalemun gibidir. DC devresinde inatçı bir kilit, AC devresinde ise hassas ve kendini sıfırlayan bir valve. İşte bu ikili karakteri anladığınız an güç kontrolünün en temel sırlarından birini çözmüş olursunuz. Bu da bizi son bir soruya getiriyor. Peki, gelecek ne getirecek? Tristor'un en büyük zayıflığı, yani DC'de gate ucundan kapatılamaması GTO gibi, yani gate'ten kapatılabilen yeni nesil tristorlerin doğmasını sağladı. Dünyamız elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji kaynakları için daha da verimli güç kontrolü talep ederken bu temel yapı taşı daha ne gibi evrimler geçirecek? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.